Bu ülkede asgari ücret tam 2300 euro. Baksana, buraya attım böyle çadırı. Yol kenarında bir yer. Şurada evler var. Şuradan geldim, yürüdüm, attım. Ama güzel yermiş ha, yeşil yeşil. Bu ülkede işsizlik oranı da çok düşük. %4 civarında. Yani sadece 100 kişiden 4'ü işsiz. Abi saat şu an gece 3. Lüksemburg'a vardım. Maastricht'ten otobüste. Oraları çekemedim. Bayağı bir telaşlı geçti. İşte eve git, eşyalar ayarlı falan. İşte beni sağ olsun bir Türk ağırladı Maastricht'te. Şimdi işte Lüksemburg'dayım. Gece 3, kalacak yer yok. Havalar çok soğuk burada. Geceleri 3 ila 4 dereceye kadar düşüyor. Ben de burada işte 1-2 gece kalacağım sokakta. Ama Lüksemburg'u göreceğiz. 30. ülke arkadaşlar. Heyecanlıyım. Hadi bakalım. Bak böyle bir yer ya. Abone olun, beğenin. Destek atın işte, ne bileyim, bir şeyler yapıverin. Uygun bir yer bulup çadır kuracağım. Günaydın. Abi attım bir yerde çadır. Saat 11 olmuş. 11'e kadar uyudum zaten 4'te geldiğim için. Şimdi hemen toparlanıp şehri gezeceğim. İnternet paketim de bitti. Polonya'dan kalan. Neyse, çözeceğiz bakalım bir şekilde problemleri. Toparlanıp gidelim, gezelim abi. Baksana, buraya attım böyle çadırı. Yol kenarında bir yer. Şurada evler var. Şuradan geldim, yürüdüm, attım. Ama güzel yermiş ha, yeşil yeşil. Yani böcek bile geçmedi çadırın yanından. Şöyle şapkanı düzelteyim ya. Ama gece hiç üşümedim abi. Tulum sağ olsun. Hiç üşümedim yani. Hatta daha içlik de giyebilirdim. Onları bile giymedim. Cep ısıtıcılarım vardı. Onları da kullanmadım. Rahattı yani, ama gece dışarısı 4 dereceydi. Ona rağmen üşümedim. Çadır artı tulum işe yaradı yani. Sıkıntı olmadı. Sıkıntı abi, buralar çamur ya. Yerler çamur. Şimdi bunu toplarken pisleneceğiz biraz ama yapacak bir şey yok. En ucuz yer 70 euroydu ben bakarken burada. Abi ben iki parça çamuru 70 liraya değişirim. Sıkıntı yok yani. 70 liraya nasıl vereceğiz abi burada? İnanılmaz pahalı bir ülke. Neyse, ben çadırı toplayayım. Sonra devam edelim. Oh be, topladık. Abi o kadar da kolay bir şey değil çadır toplamak. Yani tamam, prosedür zeka gerektirmiyor ama iş gücü istiyor ya. Ay, neyse, şuradan çıkalım hadi. Burası böyle park gibi bir yer abi. Tam haritam yok diyecektim. Harita çıktı sağ olsun. Neredeyiz şu an? Buradayız. Yolu takip et. Dön. Tamam. İyi, haritayı da bulduk. Bu arada hava çok soğuk abi. Rüzgar çok soğuk esiyor ya. Bak, burada bir gazap var abi. Bu abi böyle saldırıyor herkese. Bunu öldürmüş. Bunu kafasına eziyor. Bu da anne de çocuğunu koruyor. Burada da böyle incir zincir bomba gibi bir şey var. Ne olduğunu anlayamadım. İlginç yani. Hadi bakalım, yürüyelim. Dünyanın en zengin ülkesi. Bu arada arkadaşlar, bu geçtiğimizde Adolf Köprüsü olarak geçiyor. Bu buranın böyle en eski köprülerinden biri. Eski diye bakmayın, 1900'lerin başında yapılıyor. Kemerli bir köprü böyle. Bak. Bu köprü aşağıdan bir nehir ayırmadığı için sonradan yapmışlar. Çünkü aciliyeti yok yani, bildiğiniz gibi. Köprü ucuz bir şey olmadığı için bayağı bir beklemişler.
Ama gelin bu Adolf Köprüsü'nü görün abi. Böyle çok ilginç bir yer ya bu Lüksemburg. Ne böyle Hollanda'ya benziyor ne Belçika'ya benziyor. Farklı bir ülke olması aşırı mantıklı yani. İnsan anlıyor gelince. Baksana abi böyle şuradaki duvarlara bak, evlere bak. Çok iyi ya. Bu köprünün üzerinden gelin manzarayı görün. Bak şurası böyle boydan boya duvarlar. Bu arada buranın nüfusu arkadaşlar 602 bin. Yani çok bir şey değil. Koca ülke 600 bin kişi. 80 milyar dolarlık bir gayri safi yurt içi hasılatı var toplamda. Yani büyük bir ekonomi. Aynı zamanda da kişi başına düşen gelirde de dünyada birinci arkadaşlar. Benzin falan Hollanda'dan daha ucuz. Çünkü burası bir vergi cenneti. Vergiyle uğraşmıyorlar yani burada. Baksana abi. Akıl alır gibi değil ya. Sokaklarda Porsche'lar görmek mümkün abi. Her yer pahalı araçlar. Bir de arkadaşlar bu ülkedeki bütün toplu taşıma araçları ücretsiz. Hepsinde arkadaşlar bedava, biletsiz binebiliyorsunuz. Bu da bayağı iyi ya. Çok cool bir şey yani. Gelin şuradan şehir içine doğru dalalım. Burada dilenci var. İlginç. Ama dilenci bile toplu duruyor. Oğlum dilenci bile pahalı ceket meket giyiyor. Nasıl oluyor oğlum? Hayatta böyle temiz dilenci görmedim. Şöyle güzel oturacak bir yer bulayım da size buranın tarihini anlatayım ya. Hayvan gibi çantam olduğu için şimdi anlatamayacağım yürürken. Bir oturacak bir yer bulayım hemen size anlatayım. İlginç bir tarihi var buranın ya. Sonuçta binlerce yıl, yüzlerce yıldır buraya kadar gelmiş ufacık bir ülke. Helal olsun. Ha, burası da İstiklali galiba buranın. Ne güzel yapmışlar ha çeşmeyi. Abi dünyanın her yeri aynı markalarla doldu ya. Çok sıkıcı ya. Bak burada ev fiyatları var. Bu kira. 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 Satılık. Satılır. Satılık. Evler genelde 3 milyon. Çok para ya. Bak burada bir dilenci abinin ev var. Oğlum çok renkli bir ülke ya. Bugün cuma olmasına rağmen kimse durmuyor yerinde yani. Çok renkli. Ama çok ciddi bir dilenci problemi var. Her yer dilenci. Ana bu sanatçıymış lan. Oğlum kumdan köpek yapmış abi. Oha. Hello.
Oğlum kumdan köpek yapmış lan. Gerçek köpek sandım. Yanındakine dilenci sandım. Oha. Çok iyi. Bir magnetçi bulsam da son kuruşlarımla magnet alsam. Koleksiyonu aksatmayalım. Oğlum pamuk şeker var burada. Oğlum fiyata bak, bir paketçik şey 15 euro 10 euro, vay anasını. Aşırı pahalı. Bir saat satış yaptım abi, bir Allah'ın kulu durup ne yapıyorsun demedi. Yağmur yağdı falan fistan olunca ben de abi topladım, zaten hava kararacak. 2-3 saat sonra hava kararmadan da etrafı görmemiz lazım. Gece 1.30'da havalimanına gideceğim zaten. Neyse denedik ama olmadı satış. Olsun, denedik en azından bir saat. Belki kazanabilirdik de. Bak abi buralar böyle normalde açık. Dükkan bunlar, böyle hediyelik stand falan. Bugün kapalı, niye bilmiyorum ama burası işte şehir meydanı gibi düşünebilirsiniz burayı. Normalde burada böyle yemek memek satıyorlar. Gelin şuradan devam edelim. Yürüme, yürüme. Aa, tuvalet de var. Ücretli mi acaba? Baksana, burası bedavaydı ya. Girdim, kullandım, suyumu doldurdum, bedava. Abi bu çok zengin ülkelerde abi her şey bedava oluyor. O çok güzel bir şey. Efsane. Neyse gelin yürümeye devam. Aa, şurada ne varmış ya, gelin şuraya da bakalım. Abi buradaki dilenciler çok temiz ya. O balıklara bak. Burada deniz kestanesi var, yengeçler var. Gelin size abi şu banklardan birinde oturup buranın tarihini bir güzelce anlatayım da. Şimdi arkadaşlar burası böyle Batı Avrupa'da denize kıyısı olmayan ufacık bir devlet. Buranın arkadaşlar nüfusu sadece 600.000. Yüz ölçümü de 2500 km². Yani bunun anlamı İstanbul'un yarısı kadar olan bir ülke. Ama arkadaşlar bu ülkedeki 600.000 kişi 80 milyar dolarlık bir ekonomi yaratıyor. 80 milyar dolarlık ekonomide neredeyse bizim 4 milyonluk 5 milyonluk Ankara'ya bedel veya daha yüksek. Yani böyle bir durum var arkadaşlar burada. Burası inanılmaz zengin bir ülke çünkü burası bir vergi cenneti. İyi derecede bir bankacılık sistemi var. Zaten burada banka müzesi bile var. İsterseniz oraya gelip görebiliyorsunuz ama şu anda kapalı. Şu anda geçici olarak kapalı, muhtemelen restorasyon falan var orada. Neyse buranın size birazcık da tarihinden bahsedeyim hadi. Bu ülkenin tarihi arkadaşlar milattan sonra 963 yılında Kont Siegfried Lützeburg Kalesi'ni kurdurtuyor bu bölgede. Ondan sonra arkadaşlar resmi olarak Lüksemburg tarihi başlamış oluyor. Aynı zamanda arkadaşlar 15. yüzyılda 4 tane Kutsal Roma Cermen İmparatoru arkadaşlar Lüksemburg'dan seçiliyor. Bu 4 tane imparatordan biri de arkadaşlar adı 1. Karl bu imparatorun da 1354 yılında arkadaşlar bu Lüksemburg'u bir dükalığa çeviriyor. Yani nasıl desem bir tık bağımsız bir bölge haline çeviriyor. 1443 yılında burası Bourbon hanedanlığının eline geçiyor. Ondan sonra Avusturya İmparatoru geliyor, Habsburglar geliyor, Fransızlar geliyor falan derken
Sonra bir dönem Hollanda'nın eline geçiyor. Ondan sonra 1830'dan sonra arkadaşlar Belçika'nın eline geçiyor falan fistan. Yani burası arkadaşlar bu 900'lü yıllarda tarihi başlıyor. Ondan sonra 15. yüzyıldan sonra da hiçbir zaman abi iki yakası bir araya gelmiyor. Hep böyle bir Hollandalılar geliyor, bir Fransızlar geliyor, bir Avusturyalılar geliyor, bir Habsburglar geliyor, bir o bir bu derken abi sürekli buranın üzerinden geçiyorlar yani. Bir de arkadaşlar 1827 yılında burayı Napolyon kuşatıyor ama burayı ele geçiremiyor. Çünkü burası bölge ülkelerine göre birazcık daha böyle sıkıntılı bir coğrafyaya sahip. Birazcık daha böyle inişli çıkışlı, nehirli, işte kaleler, maleler, ıvır zıvır derken zorlu bir coğrafya. Napolyon burayı ele geçirmeye çalışıyor ama ele geçiremiyor. Ondan sonra arkadaşlar burası bağımsızlığı ilan ediyor. Bağımsızlığı ilan ettikten sonra arkadaşlar hala geçerli olan anayasası kabul ediliyor. Ama iki Dünya Savaşı'ndan arkadaşlar Almanlar tarafından Lüksemburg ele geçiriliyor. Hem 1914'te Almanlar burayı işgal edip Fransa'nın üzerine yürüyor, Fransa ve Belçika'nın. Hem de 2. Dünya Savaşı'nda arkadaşlar yine burayı ele geçirip Fransa'nın başkenti Paris'e kadar gidip zaten ülkede teslim alıyorlar Almanlar. Yani her iki Dünya Savaşı'nda da Alman işgali altında kalan bir bölge arkadaşlar burası. Bu ülke 2. Dünya Savaşı'ndan sonra NATO'yu yolluyor. Şu anda sembolik bir 900 tane askeri var. Bu 900 askeri NATO görevlerine yolluyorlar. Bir de NATO'nun himayesi altında arkadaşlar ülkenin 16 ila 17 tane de savaş uçağı var. Yani ülke aslında bir bakıma ekonomik destek veriyor NATO'ya, öyle söyleyebiliriz. Avrupa Birliği'nin de üyesi, Schengen bölgesinin de üyesi. Zaten şu anda kişi başına düşen gelirde de dünyada açık ara birinci ülke arkadaşlar. Dediğim gibi bu ülkede asgari ücret tam 2300 euro. Bu brüt maaş ama fark etmez yani. Brütü öyle. Türkiye'deki brüt maaş ne kadar? Şu anda 500 euroya falan denk geliyor ama buradaki brüt maaş 2300 euro ve bu Avrupa Birliği'ndeki en yüksek asgari ücret arkadaşlar. Yani şu anda Lüksemburg'dan daha yüksek asgari ücreti olan bir ülke yok Avrupa Birliği'nde. Bu ülkede işsizlik oranı da çok düşük. %4 civarında. Yani sadece 100 kişiden 4'ü işsiz. Ama onların da bunu tercih ettiğini düşünüyorum. Yani hani farklı sebeplerden ya da işte kendi parası var, bir şekilde aileden geliri var vesaire derken bu işsiz kitle %4 bazında duruyor. Bu arada ülkede çok fazla göçmen var. Özellikle Portekizliler vesaire derken buraya bayağı bir gelen olmuş arkadaşlar Avrupa Birliği'ne katıldıktan sonra Lüksemburg. Bir de buranın ekonomisi şöyle. Buranın inanılmaz iyi bir bankacılık sistemi var İsviçre gibi. Aynı zamanda arkadaşlar Lüksemburg bir vergi cenneti olduğu için birçok büyük teknoloji firmasının da merkezi direkt burada. Yani buradan yönetiliyor Avrupa Birliği'ndeki operasyonları. O yüzden de işte Skype gibi böyle teknoloji devleri arkadaşlar Lüksemburg'da olduğu için de bunun ülkeye ciddi katkıları var. Burada tarım böyle ufak çiftliklerde yapılıyor. Herkes işte aile çiftliğinde yapıyor. Burası tam bir ciddi bir tarım ülkesi değil. Dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nden sonraki en büyük yatırım fonu da burada. Yani gerçekten bir para cenneti, bir vergi cenneti. Birçok bireysel para sahibi ya da şirketler Lüksemburg'a gelip paralarını yatırıyorlar. Böylece hem paralarını vergilendirmiyorlar hem de ülkenin ekonomisine ciddi bir katkıda bulunuyorlar. Yani muhtemelen sadece ülke arkadaşlar dışarıdan gelen yatırımı belli oranda yatırıma dönüştürüp harcıyor ve o yüzden de inanılmaz yüksek bir kamu kaynağına sahip bir ülke. Yani böyle zengin bir ülke abi. Şuradaki sokağı süpüren adamın aldığı maaş 70.000, 75.000, 80.000 TL. Yani bunların asgari ücret aldığını da sanmıyorum. Çünkü Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücret arkadaşlar çok düşük bir yüzdeyi kapsıyor. Bizim Türkiye'deki gibi nüfusun %50'si asgari ücretle çalışmıyor buralarda. %10'u, %5'i bazen çok daha düşüğü çalışıyor. Dilencileri gördüm burada ama dilenciler genelde yabancı bence. Yabancıdan çok da temizler yani herhalde burada kalabildikleri yer falan var. Hepsi tıraşlı mıraşlı, sakal tıraşı oluyor, kıyafetleri temiz. Muhtemelen burada farklı bir sistem var yani.